Her zaman ayıp mı olur kedilerimiz? Bir günde bayık olsun. Cimcik diye çok tatlı bir hanımefendiyle beraberiz, 7 yaşında. Ne yazık ki piyometresi mevcut, yani rahim iltihabı var çok şiddetli derecede. Çok şiddetli de akıntısı var. 7 yaşında ve bu yaşına kadar kısırlaştırılmadığı için de bu gelişmiş durumda. Burada birazcık yine kısırlaştırmanın önemi ön plana çıkmış oluyor. Biz şimdi ona anestezi verdik. Yavaş yavaş kendinden geçmesini bekliyoruz. Ameliyat hazırlıklarımızı yapıyor arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde ameliyata alacağız. Kan değerlerine baktık. Çok şiddetli enfeksiyonumuz var maalesef. Ultrasonla kontrollerini de yaptık. Şimdi birazdan ameliyatına gireceğiz. Bir piyometre operasyonu yapacağız ona. İnşallah kısa sürede sağlığına kavuşturacağız bu bal kafayı. Evet, uyumaya da başladı. Yavaş yavaş operasyonumuza başlayacağız. Akıntısı hala devam ediyor içeriden. Bakalım neyle karşılaşacağız, nasıl bir rahimle karşılaşacağız merak ediyorum gerçekten. Operasyonumuzun sonuna geldik. Gerçekten de tahmin ettiğimiz gibi çok kötü bir durumla karşılaştık. Rahim gerçekten normalinin 4-5 katına çıkmış diyebilirim. Hatta buraya bir tane normal rahim görüntüsü koyalım. Aradaki fark görürsün. İçi tamamen irin dolu. Bunun ana kaynağı tabii daha önce kısırlaştırma yapılmamış olması. Kısırlaştırma yapılmadığı için zamanla rahim bölgesinde iltihaplanmalar oluşmuş ve bu şiddetli enfeksiyona dönüşmüş. Zaten buna piyometre diyoruz. Kan tahlilindeki sonuç da zaten bize onu gösterdi. Şimdi o İltihaplı parçayı buradan almış olduk biz. Bu dakikadan sonra artık hayatı daha da kolaylaşacak. Ağrıları azalacak inşallah. Zamanla sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Şimdi anesteziden uyanmasını bekliyoruz artık. Yoğun bakıma aldık onu. Anesteziden uyandıktan sonra da ailesine kavuşturacağız inşallah. Evet, operasyonumuzu bitirdik. Operasyonumuz çok güzel geçti. Artık Cimcik'in uyanmasını bekliyoruz. Çok da güzel bir adı var Cimcik. İltihaplı olan uterusu karın boşluğundan uzaklaştırmış olduk böylece. Tabii bu istediğimiz bir durum değil. İstenmeyen bir durum kesinlikle. Eğer kısırlaştırma operasyonu zamanında yapılmış olsaydı böyle riskli bir operasyona hiç girmemiş olacaktık. Normal şartlarda kan değerleri bu noktada olan bir hayvana operasyon yapmak çok da doğru değil. Aynı zamanda 7 yaşında olması da zaten operasyonu birazcık daha zorlaştırıyor. Bu anlamda tekrar şuna değinmek istiyorum. Kısırlaştırma gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Eğer bu çocuk zamanında kısırlaştırılmış olsaydı bu hastalığa hiç yakalanmayacaktı. O rahimin boyutlarını gördünüz değil mi? Hiç o hale gelmeyecekti uterus. Aslında bu operasyonu bekleterek, erteleyerek bu çocuklara iyilik yapmamış oluyoruz. Her şeyin daha kompleks hale gelmesine neden olabiliyoruz bazen. Hasta yakınlarımdan şunu duyuyorum. İşte doğasını bozmak istemiyorum. İstekleri devam etsin. Ameliyat riski girilmesin gibisinden şeyler. Ameliyat çok zor bir operasyon değil. Tabii ki de anestezi riski var ama aslında şu operasyon ondan 10 kat daha riskli bir operasyon. Bu noktaya getirmemek adına çok erken davranmak gerekiyor. Bir de doğasını bozmama noktasına gelince zaten biz bu çocukları evlerimize kapattığımız zaman, evlerimize aldığımız zaman ki bu güzel bir şey, onların normal doğaları bozulmuş oluyor. Yani çiftleşme isteklerini de yerine getirmemiş oluyorlar zaten. Bu noktada da evde stres yaşamaya başlıyorlar. Benim o kadar çok hastam var ki sadece kısırlaştırılmadığı için sürekli olarak alerjik problemler yaşayan, stres kaynaklı zayıflayan, bağışıklığı düşen, yani onlar için en sağlıklısı bu. Bu çocuğumuzun da çok şükür operasyonu iyi geçti. Yavaş yavaş da tepki vermeye de başladı. İnşallah bundan sonra çok sağlıklı olur. Bir de şimdi şeyi merak ediyorum. Rahmin almış olduğu hal gerçekten bakalım içinden ne çıkacak. Şöyle bir eldiven takalım. Genelde içi irin dolu oluyor yardığımız zaman. Bakalım burada nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Evet, içinden çıkan irinimiz ne yazık ki çok şiddetli. Şöyle birazcık daha açayım onu. Görüyor musunuz? Dop dolu. Tabii bunun ilerleyen noktada burada hapis kalmayıp vücudun tamamına yayılma ihtimali var. Septisemi olma ihtimali var. Hayati risk mevcut aslında burada. O yüzden lütfen kısırlaştırma operasyonlarımızı erkenden yapmaya çalışalım.